İlk olarak 1960 yılında gösterime giren ve Alfred Hitchcock'un sinema sektöründe belki de level atlamasını sağlayan, hiç kuşkusuz başyapıtı olan Sapık filmi, 1998 yılında Gus Van Sant'ın yönetmenliği altında tekrar sinema perdesine aktarılmıştır. Sonradan çekilen bu film elbette ki orijinali kadar ilgi görmemiştir. Hitchcock'un ustaca yönetmenliği, sinema tarihinde bir dönüm noktası yaratmıştır. Norman Bates'in trajik ve gizemli karakteri, izleyiciyi sürekli gerilim içinde tutarken, Marion Crane karakterinin korkunç sonu, sinemada şok edici bir etki yaratmıştır. Filmdeki sürükleyici anlatım, öngörülemez olay örgüsü ve unutulmaz duş sahnesiyle gerilim ve korku türlerine yeni bir soluk getirmiştir. Sürpriz sonu ve psikolojik gerilimle, Sapık, hala sinema tarihinin en büyük başyapıtlarından biri olarak sayılmaktadır. Bu filmle ilgili başka bir bilgi de, film henüz yapım aşamasındayken Hitchcock, senaryosunu aldığı aynı adı taşıyan tüm kitapları yayınevlerinden satın almıştır. Yönetmen, bu hamlesiyle filmin ses getiren özellikle son sahnesini gizli tutmayı başarmıştır. Orijinali Hong Kong yapımı olan Köstebek filmi gösterime girdikten 4 yıl sonra Hollywood sinemasına uyarlanmıştır. Aynı hikayeyi iki farklı kültür ve sinematik yaklaşımla anlatan, gerilim ve psikolojik savaş konusunda başyapıt olarak kabul edilen iki filmdir. Hong Kong yapımı film, geleneksel Asya sinemasının etkileyici yönetmenlik ve güçlü karakter analizleriyle dikkat çekerken, Hollywood, stilize edilmiş suç dramalarını ve karakter odaklı anlatımını ön plana çıkarır. Her iki film de gizli kimlikler, ihanet ve çifte ajanlık gibi temaları derinlemesine işler ve izleyiciye unutulmaz bir deneyim sunar. Martin Scorsese'in adeta yıldızlar geçidinden oluşan kadroyla çektiği bu ikinci film, en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi senaryo, en iyi kurgu ve en iyi yardımcı oyuncu da olmak üzere 5 dalda Oscar sahibi olmuştur. İlk olarak bir TV dizisi olarak çekilen film, yine bir yıldızlar geçidi olan Büyük Hesaplaşma adı altında, Michael Mann yazarlığında ve yönetmenliğinde tekrar beyaz perdeye aktarılmıştır. LA Takedown, Michael Mann'in 1989 yapımı televizyon filmi olup, hit için bir tür prototip işlevi görmüştür. Mann, bu filmde Los Angeles'taki suç dünyasında geçen bir soygun ve takip hikayesini işler. Filmde, bir grup suçlunun hırsızlık yapma planları ile, polislerin onları yakalama çabaları arasındaki gerilim ön plandadır. İlk çekilen film sinematik olarak daha sade ve düşük bütçeyle yapılmış bir projedir. Bu sebeple karakter gelişimi ve dramatik derinlik açısından ikinci filme göre daha yüzeysel kalır. Filmin unutulmaz sahnelerinden biri olan De Niro ve Pacino'nun yüz yüze geldiği karşılaşma, sinema tarihinin en ikonik sahnelerinden biridir. Özellikle De Niro ve Pacino'nun bir araya geldiği bu film büyük yankı uyandırmıştır ve günümüzde hala zirvedeki yerini korumaktadır. Fidye filmi, kaçırılan bir çocuğun hikayesini işleyen ancak her iki filmde farklı zamanların, toplumların ve film anlayışlarının etkisiyle farklı tonlar ve yaklaşımlar sergileyen iki önemli yapımdır. 1956 yapımı, klasik Hollywood tarzının özelliklerini taşırken, 96 yapımı, daha modern ve aksiyon dolu, izleyiciyi sürükleyici bir gerilimle baş başa bırakır. Mel Gibson ve Gary Sinise'ın oynadığı Fidye filmi ilk olarak, 1956 yılında Çıplak Silah serisinden tanıdığımız komedi rollerinin ustalarından olan Leslie Nielsen'le vizyona girmiştir. 40 yıl sonra çekilen bu ikinci film, tıpkı ilk film gibi dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Her iki filmde soygun temasını işlese de, dönemsel farklılıklar, karakter derinliği, temaların işleniş biçimi ve sinematik anlatım tarzı açısından büyük farklılıklar gösterir. 2001 yapımında, yenilikçi ve modern bir soygun anlatılırken, 1960 yapımı, nostaljik ve şık bir eğlence sunar. Hangi filmi izlerseniz izleyin, her iki yapımda soygun sinemasına farklı bir bakış açısı ve tarz katmıştır ve izleyiciyi karizmatik karakterler ve zekice planlarla etkilemiştir. 41 yıl arayla çekilen bu iki film, zamanının en iyi aktörlerini bünyesinde bulundurmaktadır. Her iki film içinde, senaryoları ve yapım yılları göz önüne alındığında başarılı olduğu söylenebilir. Soygun filmleri ve soygun için yapılan zekice planların her devirde dikkat çektiği düşünülürse, iki filmin de başarılı olmaları çok da şaşırtıcı sayılmaz. Her iki filmde güçlü bir usta-çırak ilişkisi, zorlayıcı engellerin aşılması ve kişisel özgüvenin kazanılması gibi temalarla hem gençlere hem de yetişkinlere ilham vermiştir. Hem 1984 yapımı hem de 2010 versiyonu farklı bir zaman ve kültürde olsa da her iki film de insanın içindeki gücü keşfetme sürecini öne çıkaran duygusal ve etkileyici bir hikaye sunar. İlk filmde Miyagi Usta'nın ilginç eğitim yöntemleriyle karate turnuvasına hazırlanan öğrencisi, Karateci Çocuk filmiyle 80'lere damgasını vurmuştur. Her ne kadar usta oyuncu Jackie Chan ve Will Smith'in oğlu Jaden Smith bu tekrar filminde yer almış olsa da maalesef ilki kadar ses getirmemiştir.
Ülkemizde Ölümcül Oyunlar adıyla vizyona giren her iki filmin de yönetmenliğini Michael Haneke yapmıştır ve aynı zamanda senaryosunu da yazmıştır. Psikolojik gerilim tarzındaki bu film Avusturya yapımı olmakla beraber, yönetmen aynı filmi 10 yıl aradan sonra bir kez daha Hollywood'da İngilizce olarak yeniden çekmiştir. Her iki film de şiddetin toplum üzerindeki etkilerini ve medyanın şiddetle olan ilişkisinin derinliklerine inmeyi amaçlar. Haneke, özellikle izleyicileri doğrudan ve sarsıcı bir biçimde şiddetle yüzleştirir. İki film de içerdiği konusuyla izleyiciyi rahatsız etme ve düşündürme biçimleri açısından benzerlikler taşımaktadır. İhanet, cinayet planları ve psikolojik gerilim üzerine kurulu, benzer temaları işleyen iki yapım olsa da her biri farklı bir dönemin sinemasını yansıtmaktadır. 1954 yapımındaki Hitchcock klasiği ile 1998 yapımındaki modern uyarlama arasında hem anlatım tarzı hem de görsel dil açısından belirgin farklar bulunsa da her iki film de izleyiciyi gerilimli bir cinayet hikayesinin içine çeker. 1954 yapımı usta yönetmen Alfred Hitchcock'un Cinayet Var adıyla çektiği bu film, 44 yıllık bir aradan sonra Kusursuz Cinayet adı altında tekrar vizyona girmiştir. Çekilen bu ikinci filmde Michael Douglas ve Gwyneth Paltrow izleyiciler tarafından büyük takdir toplamıştır. Sonuç olarak her iki film için de başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemizde Kızıma Dokunma ismiyle vizyona giren bu ilk film, dünya çapında ses getiren usta komedi oyuncusu Francis Louis de Funès tarafından Fransa yapımı olarak vizyona girmiştir. İlk filmden 23 yıl sonra Hollywood yapımı olarak aksiyon filmleri yıldızı Sylvester Stallone tarafından bu rol tekrardan canlandırılmıştır. Film, hızlı diyaloglar, yanıltıcı karakterler ve komik durumlar üzerine kuruludur. İki film de benzer bir karakter teması ve yanıltıcı olay örgüsü sunar. Ancak dönemsel kültürel farklar ve oyuncu kadrosu her iki versiyonun izleyiciye sunduğu deneyimi farklılaştırır. H.G. Wells'in 1895 tarihli aynı isimli romanından ilham alınarak zaman yolculuğu temasını keşfeden iki farklı döneme ait sinema yapımıdır. Her iki film de zamanın sınırlarını aşmayı amaçlayan bir bilim insanının yolculuğunu anlatırken, farklı tekniklerle ve kültürel bağlamlarla aynı temel mesajı iletmeye çalışır. Geleceği keşfetme ve insanlık tarihini sorgulama temaları etrafında şekillenir. Zaman Makinesi 1960 ve 2002 yıllarında iki kez sinema perdesine aktarılmıştır. Zamanına göre her iki film için de ciddi bütçeler harcanmasına rağmen kitap popülaritesinden beklenen ilgiyi gördüğü pek söylenemez. Kötü Ruh adıyla vizyona giren, özgün senaryosuyla öne çıkan ilk film, zamanının pek alışılagelmiş konularından biri olmadığı için oldukça dikkat çekmiştir. Belki de günümüzde bu tarz konuları içeren çok fazla film olduğundan, İkinci film beklenen ilgiyi görememiştir. Her iki film de aynı tematik yapıya sahip olup gizli tehlikeler, doğaüstü varlıklar ve aile ilişkileri üzerine odaklanır. Ancak 1982 yapımı klasik korku sinemasının unsurlarını ve gerilimli atmosferi öne çıkarırken 2015 versiyonu modern görsel efektler ve hızlı tempolu anlatım ile daha çağdaş bir korku deneyimi sunar. Her iki film de dönemin korku anlayışına uygun olarak sinemada farklı dönemlerin korku anlayışını gözler önüne serer.